Adana'ya gidek mi, şalvarından giyek mi, kebabından yiyek mi? Hadi kardeş kalk gidek. Merhaba kıymetli izleyicilerim. Sesimin güzel olmadığını ben de farkındayım. Şarkıyı fazla uzatmadan Adana'nın camilerini hep birlikte gezmeye başlayalım. Adana'da ilk durağımız Sabancı Merkez Camii. 1998 yılında hizmet vermeye başlayan Sabancı Merkez Camii, Balkanların ve Orta Doğu'nun en büyük camilerinden biridir. Seyhan Irmağı kenarında görkemli bir yapıya sahip olan 6 minareli Sabancı Camii'nin 32 metre çapındaki kubbesi 8 fil ayağı üzerine oturtulmaktadır. Mihrap, minber, kürsü, taç kapı ve diğer kapılar mermer olup klasik Osmanlı camilerinde bulunan eserlerle benzer tarzda çizilmiş ve Nihat Kartal Usta tarafından yapılmıştır. Camide bulunan hat eserlerin tamamı Hattat Hüseyin Kutlu'ya aittir. Cami çinileri klasik İznik çinisi tekniğiyle yapılmıştır. Bölgenin sıcak olmasından dolayı kolonların etrafına klimalar döşenmiştir. Adana'nın önemli eserleri arasında gösterilen Ulu Cami, Selçuklu, Memlüklü ve Osmanlılar dönemlerinde ait mimari karakterleri üzerine toplayan bu üç eserin üç ayrı kitabesinden ilk defa 1513 yıllarında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlandığı, 1541 yılında Halil Bey'in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açıldığı anlaşılmaktadır. Giriş kapısının üzerinde kademeli sistemle yukarıya doğru sivrilen konik çatanın Selçuklu mimarisi karakterleriyle yapılmıştır. Bölgenin sıcak oluşu ve daha fazla cemaatin ibadet edebilmesi için avlunun bir kısmı ahşap örtülü sistem ile kapatılarak büyük bir son cemaat yeri haline getirilmiştir.
bir bordürle çevrilen mihrabı ile bilhassa caminin kıble duvarlarını kapsayan 16. ve 17. yüzyıla ait çinileri ilk bakışta dikkati çekmektedir. Medrese, türbe, hamam, Sıbyan Mektebi gibi yapıları da içeren Ramazanoğlu Külliyesi'nin bir parçasıdır. Sabancı Merkez Camii açılana kadar bölgenin en büyük camisi olma özelliğini taşımaktaydı. 1998 Adana Ceyhan depreminde hasar gören cami 1998-2004 yıllarında onarıldı ve ibadete açıldı. Yağ Cami. Bir zamanlar önünde yağ pazarı kurulduğu için bu ismi alan cami aslında bir Haçlı kilisesidir. 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından camiye çevrilmiştir. Cami sade bir yapıya sahiptir. Taç kapısı anıtsaldır. Dört sütunun sırası ile 5 avluya ayrılmıştır. Yüksek kemerleri taşıyan sütunlar camiye farklı bir hava katmaktadır. Çok alçak olan sütunlar sivri kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Avluların üzerine örten beşik tonozlarla ulu camilerde rastlanan bir mimari özelliktir. Bu özelliği sebebiyle Selçuklu mimarisi yapısını hatırlatır. Kilise özelliği de gözükmez. Minarenin yapımı 1525'te tamamlanan cami, Piri Mehmet Paşa'nın dişine inşa ettiği medrese ile bir külliye teşkil eder. Medresenin inşası 1558'de tamamlanmıştır. Selçuklu Ulu Camileri karakterlerinde yani çok sütunlu bir cami tipinde bir camidir. Hasan Ağa Camii, mimari özellikleriyle klasik Osmanlı döneminin Adana'daki tek örneği olan Hasan Ağa Camii, Abdullah oğlu Hasan Ağa tarafından inşa ettirilmiş ve mimari planın Mimar Sinan'a ait olduğu söylenmektedir. Adana Ulu Cami'den kalan malzemelerle bu caminin yapıldığı ileri sürülmektedir. Dış mimarisi kadar iç mekanı da mistik bir çekim gücüne sahip olup Adana tarihini ibadet mekanları arasında yerini almıştır. Yeni Cami 1727 yılında Abdurrezzak Antaki adlı Antakyalı bir zengin tarafından yaptırılmış. Bir başka kitabeye göre minaresi 1729 yılında Abdullah bin Ali Peşe tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen biçiminde 10 kubbeli bir yapıdır. Minaresinin giriş kapısının üstünde bir güneş saati bulunmaktadır.